Bu videomda Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşü üzerine çalıştım. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nun yükselişinin ve çöküşünün sebepleri neler olabilir, onlar üzerinde duracağız. Hazırsanız, başlıyoruz. İlk olarak kuruluşla başlayacağız. Çünkü Roma İmparatorluğu, sonunda çöküşüne yol açan bir dizi benzersiz etkenin bir araya gelmesiyle kuruldu ve büyüdü. Antik Roma, zirve döneminde sahip olduğu güç ve iktidarın büyüklüğü nedeniyle, tarihin en seçkin medeniyetlerinden biri olarak biliniyor. İmparatorluk, gelişmiş teknolojilere ve olağanüstü askeri başarılara sahipti. MÖ 8. yüzyıldan başlayarak, İtalya'nın Tiber Nehri kıyısındaki küçük bir kasabadan, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerini kapsayan bir imparatorluğa dönüştü. Roma, büyük amcası Julius Caesar'ın suikastından sonra çıkan iç savaşta Octavian'ın galip gelmesinden sonra MÖ 1. yüzyılın sonlarında bir imparatorluk haline geldi. Peki Roma Krallığı nasıl kuruldu? Romulus ve Remus'un kuruluş mitinin yanı sıra, geleneğe göre MÖ 509'da Kral Lucius Tarquinius Superbus devrilip Roma Cumhuriyeti kurulana kadar Roma şehrini 7 kral yönetti. Roma Senatosu, İmparator Augustus'un MÖ 27'de Princeps unvanını almasına kadar, yaklaşık 500 yıl süren Cumhuriyet döneminde en önemli siyasi organdı. İmparatorluk güçlü bir askeri gelenekle karakterize edildi ve çoğu imparator savaşta ordulara liderlik etti. Bu dönemde imparator nihai yöneticiydi ve senato tarafından verilen kararlar sadece tavsiye niteliğindeydi. Çarpıcı fark, Roma senatörleri Cumhuriyet döneminde hükümeti kontrol edebiliyorken, erken imparatorluk döneminde senato üyeleri imparatorun danışmanları olarak görevlendirilmişlerdi. Augustus'u takip eden birçok imparator vardı. Her biri kendine özgü niteliklere sahipti. Örneğin İmparator Nero, tiranlık eğilimi, hazineyi boşaltması ve kendisini sorgulayanları öldürmesiyle hatırlanıyor. Öte yandan İmparator Trajan, Roma'nın sınırlarını tarihteki en büyük toprak büyüklüğüne ulaşacak şekilde genişlettiği için saygı görüyor. En önemli başarılarından bazıları arasında günümüz Romanya'sında Dacia ve günümüz İran'ında bulunan Part krallıklarına karşı kazandığı zaferler yer alır. Dolayısıyla bu bilgi, Roma'nın başarısının temelinde Roma ordusunun varlığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ordunun savaştaki başarısı, imparatorluğun 3 kıtaya yayılmasını sağladı. Romalılar etik ve teknoloji de dahil olmak üzere birçok alanda olağanüstü derecede ileriydi. Etik sorunlar, örneğin ülkelerin aile hayatını iyileştirmek amacıyla sadakatsizliği en aza indirmek için tasarlanmış yeni yasalar kullanmasıydı. Romalı mühendislerin yaratıcılığı da zamanına göre oldukça ileriydi. Örneğin, mühendisleri yeraltı kanalizasyon sistemleri geliştirdiler ve dayanıklı binalar inşa etmek için çimento ve beton kullandılar. İmparatorluğun mühendisleri ayrıca inşa edildikten sonra yüzyıllar boyunca kullanılan gelişmiş yol sistemleri inşa edebildiler. Yollar orduların ve ticari malların hareketine izin veriyordu. Ayrıca, Romalılar Bülyen takvimi ve bazı modern cerrahi aletler ve prosedürler gibi benzersiz icatlar ortaya çıkardılar. Roma İmparatorluğu, yalnızca döneminin en güçlü siyasi yapılarından biri olmakla kalmamış, aynı zamanda insanlık tarihine damga vuran benzersiz bir uygarlık olarak öne çıkmıştır. Onu eşsiz kılan pek çok yön var. Askeri gücünden hukuk sistemine, mimari başarılarından kültürel etkisine kadar uzanan geniş bir yelpazede insanlığın ortak mirasına katkı sağlamıştır. Roma, tarihte ilk kez sistemli bir hukuk anlayışını geliştirmiştir. 12 levha kanunları ile başlayan bu süreç, daha sonra Roma hukuku adı altında büyük bir hukuk mirasına dönüşmüştür. Bugün bile Avrupa'nın birçok ülkesinin hukuk sistemi, temelde Roma hukukundan esinlenmiştir. Herkes kanun önünde eşittir anlayışı, hukuk tarihinde devrim niteliğindedir. Roma mühendisleri, günümüz standartlarına göre bile etkileyici olan yapılar inşa etmişlerdir. Aqueductus adı verilen su kemerleri şehirleri temiz suyla buluşturmuş, kanalizasyon sistemleri temiz yaşamın temellerini atmıştır. Kolezyum,
Pantheon ve Roma yolları gibi eserler, yalnızca dönemin değil, insanlık tarihinin en önemli mühendislik başarılarındandır. Roma lejyonları, disiplini, hiyerarşisi ve stratejik gücüyle dönemin tüm ordularından üstündü. Roma'nın genişlemesindeki en büyük pay, bu organize orduya ait. Aynı zamanda ordu, yollar inşa etmekten şehir kurmaya kadar, çok yönlü bir role de sahip. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü, bir mecazdan çok daha fazlasıdır. Roma İmparatorluğu, 400.000 kilometreyi aşan bir yol ağı kurarak, iletişimi, ticareti ve askeri hareketliliği olağanüstü bir seviyeye taşımıştır. Ve bu yollar yüzyıllar boyunca kullanılmaya devam etmiş, hatta bazıları günümüzde bile kullanılmaktadır. Roma, fethettiği topraklardaki halkları asimile etmek yerine, onları sistemin bir parçası haline getirdi. Yunan, Mısır, Pers, Kelt ve Anadolu kültürleri Roma içinde bir arada yaşayarak büyük bir kültürel sentez yarattı. Bu hoşgörülü yaklaşım, imparatorluğun uzun ömürlü olmasında etkili oldu. Latince, Roma'nın resmi dili olarak yalnızca imparatorluğun değil, sonrasında bilim, felsefe, edebiyat ve kilise dünyasının da dili oldu. Roma edebiyatı, tiyatrosu, felsefesi ve tarihi eserleri, Batı kültürünün temel taşlarından biri haline geldi. Roma, merkezi bir devlet yapısı kurarken aynı zamanda yerel yöneticilere de yetkiler tanıyarak denge kurmuştur. Konsüller, senato, eyalet valileri ve yurttaş meclisleri sayesinde hem düzen hem temsil sağlanmıştır. Bu sistem, büyük bir coğrafyada barışı ve yönetim bütünlüğünü koruyabilmiştir. Roma'nın altın çağı olarak bilinen Pax Romana, yaklaşık 200 yıl süren barış ve istikrar dönemidir. Bu dönemde Roma, ekonomik olarak zenginleşmiş, kültürel olarak gelişmiş ve sınırlarını koruyabilmiştir. Böyle uzun süreli bir barış dönemi, antik çağ için istisnai bir durumdur. Roma, şehir planlamasında da çağının çok ötesindeydi. Kurdukları her şehirde forum, tapınak, tiyatro, hamam, arena ve caddeler gibi ortak ögeler yer alırdı. Bu şehircilik anlayışı, Avrupa'nın sonraki yüzyıllarda kurduğu şehirler üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Roma vatandaşlığı yalnızca doğuştan gelmiyordu. Hizmet eden, sadakat gösteren veya kültürel olarak entegre olan bireylere de zamanla vatandaşlık verilirdi. Bu politika, imparatorluk içindeki farklı halkların Roma'ya bağlılık geliştirmesini sağladı. Roma İmparatorluğu, yalnızca askeri ya da siyasi bir güç değil, aynı zamanda insanlık tarihine yön veren bir medeniyetti. Hukuk sisteminden şehir yapısına, mühendislikten sanata kadar birçok alanda ortaya koyduğu olağanüstü başarılar, bugün hala yaşadığımız dünyanın temelini oluşturur. Peki askeri ve siyasi bir güç olmasının yanı sıra, insanlık tarihine de yön veren bu medeniyet, neden ve nasıl çöktü? Milattan önce 753'teki kuruluşundan, milattan sonra 476'daki çöküşüne kadar Antik Roma, 1000 yıldan fazla hüküm sürdü. Ancak imparatorluğun büyüklüğü bazı sorunlara yol açmaya başladı. İmparatorlar, sıklıkla, güç elde etmek isteyen rakipleri tarafından devrilirdi. Senato'daki yolsuzluk da imparatorluğun zayıflamasına katkıda bulundu. Bu faktörler Roma'nın istikrarını kaybetmesine neden oldu. Sonunda Roma, Batı ve Doğu imparatorlukları olarak ikiye bölündü. Doğu İmparatorluğu büyürken, Batı İmparatorluğu ciddi ekonomik kriz dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar dünyaya hükmeden bir imparatorluk. Yolları, yasaları, şehirleri ve ordularıyla çağlara meydan okuyan bir güç. Peki 1000 yıllık bu dev imparatorluk, nasıl oldu da tarihin tozlu sayfalarına karıştı? Çöküş bölümünü biraz daha derinleştirelim. Roma, en güçlü döneminde 5 milyon kilometrekareyi aşkın bir alana hükmediyordu. Ancak bu kadar geniş toprakları yönetmek, korumak ve kontrol altında tutmak neredeyse imkansızdı. Ordular yetersiz kaldı, lojistik çöktü, sınırlar delik deşik hale geldi. Roma, kendi ihtişamının kurbanı oluyordu. İç savaşlar, lüks tüketim, yüksek vergiler ve iş gücündeki düşüş. Roma hazinesi tükendi. Altın sikkeler zamanla bakır ve demire dönüştü. Paranın değeri düştü,
Halk sefaletle boğuştu. Zenginler daha zenginleşirken, fakirler açlığa mahkum oldu. Ve toplumun dengesi sarsıldı. Bir zamanlar dünyanın en disiplinli ordusu olan Roma lejyonları, giderek yabancı paralı askerlerle dolduruldu. Artık orduda sadakat yoktu, disiplin yoktu, Roma'nın ruhu yoktu. Savaşlar artık bir görev değil, lejyonlar için bir kazanç kapısıydı. Ve bu ordu, barbar istilalarına karşı koyamadı. Bir imparator geliyor, bir diğeri suikasta kurban gidiyor. Bazı yıllarda 4 imparatorun değiştiği bile oldu. Senatonun otoritesi çöktü, generaller kendi ordularıyla tahta yürüdü. Roma, içten içe, çürüyordu. Gotlar, Vandallar, Hunlar. Roma'nın zayıf sınırlarını kolayca aştılar. Batı Roma, 410 yılında Vizigotlar tarafından yağmalandı. Ve 476 yılında Germen kökenli General Odoacer, son Batı Roma İmparatoru Romulus Augustulus'u tahttan indirerek son noktayı koydu. Ve artık Batı Roma İmparatorluğu olmayacaktı. Hristiyanlık, Roma toplumunun değerlerini dönüştürdü. Eski pagan gelenekleri terk edildi, kilise güç kazandı. Devletin merkezi otoritesi zayıflarken, ruhani otorite yükseldi. Yeni Roma artık inanç üzerine kuruluyordu. Ama bu değişim imparatorluğun eski birliğini çoktan yıpratmıştı. Doğu Roma İmparatorluğu ise bir dizi faktör sayesinde büyüdü. Bunlardan biri, hükümet kasalarına önemli miktarda paranın akmasını sağlayan etkili vergi toplama sistemleriydi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Doğu yönetimi her yıl vergi geliri olarak 250.000 pound'dan fazla altın topluyordu. Bu rakam Batı yönetiminin topladıklarının 10 katından fazlaydı. Sonuç olarak, Doğu Roma İmparatorluğu, alt edilmesi daha zor olan iyi donanımlı bir ordu kurmak için yeterli kaynağı yaratmayı başardı. Bu güç, Doğu Roma İmparatorluğu'nu, Bizans İmparatorluğu olarak 1000 yıl daha ayakta tutmayı başardı. Ta ki 1453'e kadar. 1453'te, Büyük Kartal lakaplı 21 yaşındaki 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, o dönemki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans İmparatorluğu'na son verdi. Tarihimiz açısından son derece önemli olan bu fetih, dünya tarihi açısından da çok önemlidir ve Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir. Roma İmparatorluğu. Bir zamanlar küçük bir köyken, Akdeniz'in dört bir yanına yayılan dev bir imparatorluğa dönüştü. Kılıçla kazandı, kanunla yönetti, kültürle fethetti. Yol yaptı, şehir kurdu, adalet dağıttı. Ve sonra, yavaş yavaş çökmeye başladı. Ama Roma'nın hikayesi yalnızca bir çöküş hikayesi değil. O, insanlığın neye ulaşabileceğini ve nelere yenilebileceğini gösteren bir ders, bir ayna. Roma yükseldi. Çünkü disiplinliydi. Çünkü sistemliydi. Kararlıydı. Birlik içindeydi. Roma çöktüğünde büyük bir kibir içindeydi. Değerlerini unutmuştu. Sistem içten çürümeye başlamıştı. İç savaşlar, lüks düşkünlüğü, adaletsizlik ve yozlaşma zayıfladı. Düşmanları kapıları çalmaya başladığında, anlaşıldı ki, o kapılar zaten içten çürümüştü. Hiçbir imparatorluk, hiçbir güç, hiçbir sistem, içeride güçlü değilse, sonsuza dek ayakta kalamaz. Ve Roma, düştü. Fakat ardında güçlü bir miras, güçlü bir ruh bıraktı. Bugün hala hukukta, şehir planlarında, dillerde, dinlerde ve düşünce sistemlerinde onun yankılarını duyuyoruz. Anlaşılan o ki güçlü olmak tek başına yeterli değil. Adil olmalı, ilkeli olmalı, kendini her gün yeniden inşa etmelisin. Tıpkı Büyük Kartal'ın bir zamanlar yaptığı gibi. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, esen kalın.